Boşanmış kadınla ilişkide erkek tarafının en büyük hatası nedir? Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilişkilerde çok hassas ama çok önemli bir konuyu konuşacağız. Boşanmış bir kadınla ilişki yaşayan ya da böyle bir ilişki düşünen erkek tarafının en büyük hatası nedir? Bu konuyu başlarken şunu en baştan net söylemek istiyorum. Boşanmış bir kadınla ilişki kurmak başlı başına sorunlu bir şey değildir. Bir insanın boşanmış olması onun sevilmeye, güvenilmeye, ciddi ilişki yaşamaya ya da yeniden mutlu olmaya hakkı olmadığı anlamına gelmez. Ama burada erkek tarafının çoğu zaman fark etmeden yaptığı çok büyük bir hata var. O hata şudur. Kadının hayatındaki geçmişi, çocukları, eski eşi, ekonomik yükleri, sosyal baskıları ve duygusal yaraları yok sayıp ilişkiyi normal bir flört gibi yürütmeye çalışmak. Yani erkek çoğu zaman şunu düşünüyor. Ben onu seviyorum, o da beni seviyorsa mesele bitmiştir. Ama mesele bu kadar basit değildir. Çünkü boşanmış bir kadınla ilişki çoğu zaman sadece iki kişi arasındaki romantik bir ilişki değildir. Bazen o ilişkinin içinde çocuk vardır, bazen eski eşle mecburi iletişim vardır, bazen nafaka, velayet, aile baskısı, çevre baskısı, ekonomik zorluk, güven problemi, yorgunluk ve geçmişten kalan kırgınlıklar vardır. İşte erkek tarafı bu gerçekleri görmeden ilişkiye girerse iyi niyetli olsa bile ilişkiyi zorlaştırabilir. Bugün bu videoda erkek tarafının en büyük hatasını, bu hatanın altındaki davranışları ve bunun yerine nasıl daha olgun davranılması gerektiğini konuşacağız. Şimdi asıl cümleyi kuralım. Boşanmış kadınla ilişkide erkek tarafının en büyük hatası güven inşa etmeden yakınlık ve hak talep etmektir. Yani erkek daha ilişkinin başında şunu bekliyor. Bana hemen güvensin. Beni hayatının merkezine koysun. Geçmişi hemen kapatsın. Çocuklarından, eski eşinden, ailesinden, çevresinden bağımsız şekilde sadece bana odaklansın. Bana karşı hemen açık olsun. Benim niyetimin iyi olduğunu hemen anlasın. Ama güven böyle oluşmaz. Güven ben iyiyim demekle oluşmaz. Güven zamanla oluşur. Tutarlılıkla oluşur. Sözünde durmakla oluşur. Kadının sınırlarına saygı duymakla oluşur. Onu aceleye getirmemekle oluşur. Bugün birçok erkek boşanmış bir kadınla ilişkiye başladığında kendini kurtarıcı gibi görmeye başlıyor. Ben onun hayatına geldim, artık her şey düzelecek diye düşünüyor. Ama bu yaklaşım dışarıdan romantik gibi görünse de içeride baskı üretebilir. Çünkü hiçbir insan başka bir insanın hayatına girer girmez onun bütün geçmişini silemez. Boşanma sadece imza atılıp biten bir olay değildir. Resmi olarak bitmiş olabilir ama duygusal, sosyal, ekonomik ve ailevi etkileri bir süre devam edebilir. Bir kadın eski eşine dönmek istemiyor olabilir. Onu sevmiyor olabilir. Hatta geçmişinden kurtulduğu için rahatlamış olabilir. Ama bu o geçmişin onda hiçbir iz bırakmadığı anlamına gelmez. İşte erkek burada büyük bir yanılgıya düşer. Kadının temkinli davranmasını soğukluk zanneder. Yavaş ilerlemek istemesini ilgisizlik zanneder. Çocuklarına öncelik vermesini kendisini önemsememek zanneder. Eski eşiyle çocuk yüzünden konuşmasını hala ona bağlı olmak zanneder. Oysa çoğu zaman mesele bunlar değildir. Mesele kadının kendi hayatını yeniden kurmaya çalışmasıdır. Boşanmış bir kadının hayatında çoğu zaman yeni bir düzen kurma süreci vardır. Ev düzeni değişmiştir. Aile içindeki rolü değişmiştir. Anne ise çocuklarına karşı sorumluluğu daha da artmıştır. Ekonomik olarak daha dikkatli davranmak zorunda kalmıştır. Yakın çevresinden destek görmüş ya da tam tersine yargılanmış olabilir. Böyle bir dönemde erkek tarafı kadına yeni bir huzur alanı mı getiriyor yoksa yeni bir baskı alanı mı getiriyor?
Asıl soru budur. Çünkü bazı erkekler farkında olmadan ilişkiye sevgi değil baskı getirir. Benimle daha çok ilgilen. Çocuklarınla bu kadar vakit geçirmen normal mi? Eski eşinle neden konuştun? Bana neden hemen güvenmiyorsun? Geçmişi artık kapat. Ben farklıyım, bunu anlaman lazım. Bu cümleler dışarıdan bakınca sahiplenme gibi görünebilir. Ama kadının içinde alarm oluşturabilir. Çünkü boşanmış bir kadın özellikle zor bir evlilikten çıktıysa baskıya karşı daha hassas olabilir. Geçmişte aldatılmış olabilir. Değersiz hissettirilmiş olabilir. Sürekli eleştirilmiş olabilir. Ekonomik olarak zorlanmış olabilir. Ailesinden destek görmemiş olabilir. Çocuklarıyla tek başına mücadele etmiş olabilir. Böyle bir kadının yeni ilişkide en çok ihtiyaç duyduğu şey büyük laflar değildir. En çok ihtiyaç duyduğu şey güvenilir davranıştır. Şunu unutmayalım. Bir kadına ben sana zarar vermem demek başka şeydir. Gerçekten zarar vermeyecek şekilde davranmak başka şeydir. Bir kadına ben seni anlıyorum demek başka şeydir. Gerçekten dinlemek, acele ettirmemek, geçmişini küçümsememek başka şeydir. Bir kadına ben ciddiyim demek başka şeydir. Ciddiyetin ağırlığını taşıyacak olgunluk göstermek başka şeydir. İşte erkek tarafının en büyük hatası burada başlıyor. Erkek kendini iyi niyetli gördüğü için davranışının kadında nasıl bir etki bıraktığını fark etmiyor. Mesela kadın ben biraz yavaş ilerlemek istiyorum dediğinde erkek bunu reddedilmiş gibi algılıyor. Oysa kadın belki de şunu demek istiyor. Ben seni istemiyorum demiyorum. Sadece bu defa daha dikkatli olmak istiyorum. Ben geçmişte çok yoruldum. Bu defa aynı hataları yapmak istemiyorum. Benim hayatımda çocuklarım var, düzenim var, sorumluluklarım var. Bu ilişkinin bunları bozmasını istemiyorum. Ben sana güvenmek istiyorum ama bunu zamanla görmek istiyorum. Bu cümleleri anlayabilen erkek ilişkiyi büyütür. Bunları tehdit gibi algılayan erkek ise ilişkiyi yorar. Burada bir kavramdan bahsetmek lazım. Bağlanma stili. İngilizce karşılığı attachment style. Bu bağlanma stili insanın yakın ilişkilerde güveni, mesafeyi, sevgiyi, terk edilme korkusunu ve yakınlık ihtiyacını nasıl yaşadığını anlatır. Bazı insanlar ilişkide çok hızlı yakınlık ister. Sürekli güvence arar. Hemen emin olmak ister. Bu daha kaygılı bir bağlanma biçimi olabilir. Bazı insanlar ise zorlanınca geri çekilir. Çok fazla baskı hissedince uzaklaşır. Duygularını kolay açmaz. Bu da daha kaçınmacı bir bağlanma biçimi olabilir. Boşanma gibi büyük bir yaşam deneyiminden sonra insanın bağlanma biçimi daha hassas hale gelebilir. Bu yüzden erkek tarafı ilişkiye çok hızlı yüklenirse kadının içindeki güven alarmını çalıştırabilir. Kadın geri çekildikçe erkek daha çok baskı yapar. Erkek baskı yaptıkça kadın daha çok geri çekilir. Sonra erkek der ki bak işte bana güvenmiyor. Kadın da içinden der ki bak işte daha baştan beni sıkıştırıyor. Ve ilişki başlamadan yorulmaya başlar. Sağlıklı yol ise şudur. İlişkinin hızını tek taraflı belirlememek. Kadına neden hala hazır değilsin diye yüklenmek yerine bu ilişkiyi senin içinde sağlıklı olacak şekilde hangi tempoda ilerletebiliriz diye sorabilmek. Bu çok önemli bir farktır. Çünkü olgun erkek kadının sınırını kendine hakaret saymaz. Olgun erkek kadının çocuğunu rakip görmez. Olgun erkek eski eş meselesini kıskançlık savaşına çevirmez. Olgun erkek kadının geçmişini küçümsemez ama geçmişin gölgesinde de yaşamaz. Burada çocuk konusu ayrıca çok hassastır. Eğer kadının çocuğu varsa erkek tarafının yapacağı en büyük yanlışlardan biri
çocuklarla görünmez bir rekabete girmektir. Mesela şöyle düşünmek. Bana ayırdığı zamanı çocuklarına ayırıyor. Beni ikinci plana atıyor. Çocuklar olmasa ilişkimiz daha rahat olurdu. Bu bakış çok tehlikelidir. Çünkü bir anne için çocuk ilişki dışı bir engel değildir. Hayatının merkezindeki sorumluluktur. Sen o kadının hayatına giriyorsan onun annelik sorumluluğunu da görmen gerekir. Burada hemen baba rolüne soyunmak da doğru değildir. Çocukların hayatına bir anda girmek, onlara otorite kurmaya çalışmak, ben artık buradayım havasına girmek de yanlıştır. Doğru yaklaşım şudur. Önce kadının düzenini anlamak, çocukların yaşını, duygusal durumunu, boşanma sürecinden nasıl etkilendiklerini dikkate almak. Kadının annelik sınırlarına saygı duymak. Çocuklarla ilişkiyi aceleye getirmemek. Çünkü çocuklu bir ilişkide sen sadece kadının duygularına değil, çocukların güven duygusuna da temas ediyorsun. Bu yüzden erkek tarafı şunu kendine sormalı. Ben bu kadının hayatına girerken onun çocuklarının düzenini de düşünüyor muyum? Yoksa sadece kendi romantik beklentilerime mi odaklanıyorum? Bir başka büyük hata da eski eş konusudur. Boşanmış bir kadın eski eşiyle çocuklar yüzünden konuşmak zorunda kalabilir. Okul, sağlık, velayet, görüş günü, maddi konular, çocukların ihtiyaçları gibi sebeplerle iletişim devam edebilir. Bu iletişim her zaman duygusal bağ anlamına gelmez. Ama erkek tarafı bunu doğru okuyamazsa ilişkiyi kıskançlık krizine çevirebilir. Niye bana ekran görüntüsü at? Bunu benden gizledin mi? Onunla hala bir şey mi var? Bu tavır kadına güven vermez. Tam tersine kadının geçmişte yaşadığı baskı duygusunu yeniden canlandırabilir. Burada sağlıklı yaklaşım şudur. Eski eşle iletişim çocuk merkezli ise bunu olgunlukla kabul etmek. Ama sınırların net olmasını istemek. Yani ne tamamen kontrolsüz bir rahatlık ne de boğucu bir kıskançlık. Doğru cümle şu olabilir. Çocuklarınızla ilgili iletişiminizin devam edeceğini anlıyorum. Benim için önemli olan bu iletişimin sınırlarının net olması ve ilişkimize zarar verecek bir belirsizlik oluşturmaması. Bakın bu cümle baskı kurmaz ama sınır ister. Olgunluk budur. Bir diğer mesele de empati eksikliğidir. Erkekler bazen çözüm odaklı davranmayı empati zanneder. Kadın bir şey anlatır, erkek hemen çözüm verir. Kadın der ki bugün çok yoruldum. Erkek der ki o zaman şöyle yap. Kadın der ki eski eşimle çocuk yüzünden yine tartıştık. Erkek der ki ben olsam şöyle yapardım. Kadın der ki bazen yeniden ilişkiye güvenmekte zorlanıyorum. Erkek der ki ben farklıyım. Bana güvenmen lazım. Ama kadın çoğu zaman ilk aşamada çözüm istemez. Önce anlaşılmak ister. Önce duyulmak ister. Önce yaşadığı duygunun küçümsenmediğini görmek ister. Çünkü empati sana hak veriyorum demek değildir. Empati senin ne yaşadığını anlamaya çalışıyorum demektir. Boşanmış bir kadınla ilişkide erkeğin kurabileceği en güçlü cümlelerden biri şudur. Bunu yaşamanın sende bir güvensizlik oluşturmuş olabileceğini anlıyorum. Benim niyetim seni sıkıştırmak değil. Bu ilişkiyi ikimiz için de daha güvenli hale nasıl getirebiliriz? Bu cümle çok güçlüdür. Çünkü kadını suçlamaz. Erkeği de ezmez. İlişkiyi ortak bir zemine taşır. Ama erkek bunun yerine sen de her şeyi geçmişe bağlıyorsun derse kadın kendini yalnız hisseder. Ben eski eşin değilim demek de bazen yeterli değildir. Çünkü mesele senin eski eş olup olmaman değil. Kadının ilişkide yeniden güvenmeyi öğrenip öğrenememesidir. Bir insan geçmişte yanmışsa yeni ateşe yaklaşırken dikkatli olur. Bu dikkat sana hakaret değildir.
Bu dikkat onun kendini koruma biçimidir. Erkek bunu anlarsa ilişki daha sağlıklı ilerler. Anlamazsa sürekli ispat savaşı başlar. Ben farklıyım, bana güven, beni onunla kıyaslama, sürekli geçmişi açma. Bu cümleler çoğu zaman ilişkiyi iyileştirmez. Çünkü güven baskıyla kurulmaz. Güven istikrarla kurulur. Şimdi burada erkek tarafının yaptığı başka bir yanlışa gelelim. Kadının ekonomik ve sosyal yükünü küçümsemek. Boşanmış bir kadın, özellikle çocukları varsa, bazen hem anne hem baba gibi sorumluluk taşır. Ev kirası, çocukların masrafı, okul ihtiyaçları, sağlık giderleri, iş hayatı, aile baskısı, çevrenin bakışı, yalnız yaşamanın getirdiği güvenlik kaygısı. Bunlar dışarıdan görünmeyebilir. Erkek bazen sadece şunu görür: bana yeterince vakit ayırmıyor. Ama kadının günlük hayatında görünmeyen bir mücadele olabilir. Belki çocuğunun ödeviyle ilgileniyordur. Belki eski eşiyle hukuki bir mesele yaşıyordur. Belki ailesi onu yargılıyordur. Belki ekonomik olarak ayakta kalmaya çalışıyordur. Belki yeni ilişki yaşadığı için çevresinden baskı görüyordur. Böyle bir kadına sürekli "bana neden zaman ayırmıyorsun?" diye yüklenmek onu rahatlatmaz. Daha da yorar. Burada erkek şunu sormalı: ben bu kadının hayatına yük mü oluyorum, destek mi oluyorum? Destek olmak her zaman para vermek değildir. Destek olmak bazen anlayış göstermektir. Bazen planlı davranmaktır. Bazen son dakika baskısı kurmamaktır. Bazen kadının çocuklu düzenine saygı duymaktır. Bazen onun kendi ayakları üzerinde durma çabasını takdir etmektir. Ama bazı erkekler destek olmakla kontrol etmeyi karıştırır. Ben sana yardım ediyorum, o zaman benim dediğim olacak tavrı ilişkiyi bozar. Gerçek destek karşı tarafı borçlu hissettirmez. Gerçek destek insanın özgürlüğünü azaltmaz. Tam tersine güvenini arttırır. Boşanmış bir kadınla ilişkide erkek tarafının dikkat etmesi gereken bir başka konu da toplumun bakışıdır. Maalesef toplumda boşanmış kadınlara karşı hala haksız yargılar olabiliyor. Bazı insanlar boşanmış kadını daha savunmasız görür. Bazıları onu daha kolay ilişki yaşanacak biri zanneder. Bazıları ciddi düşünmez. Bazıları zaten evlilik yaşamış diyerek saygısız sınırlar kurar. İşte erkek tarafı bu zihniyetten kesinlikle uzak durmalıdır. Boşanmış bir kadın değeri azalmış bir kadın değildir. Boşanmış bir kadın ikinci sınıf bir ilişki seçeneği değildir. Boşanmış bir kadın geçmişi var diye daha az saygıyı hak etmez. Tam tersine onunla ilişki kuracaksan daha fazla olgunluk, daha fazla saygı ve daha fazla sorumluluk bilinci gerekir. Çünkü sen sadece bir kadının kalbine yaklaşmıyorsun. Onun yeniden kurduğu hayata yaklaşıyorsun. Burada bir cümle çok önemli. Boşanmış kadınla ilişkide mesele kadını kurtarmak değildir. Onunla sağlıklı bir hayat ritmi kurabilmektir. Eğer erkek kendini kurtarıcı gibi görürse ilişki dengesizleşir. Kadını mağdur gibi görürse ilişki dengesizleşir. Kadını sürekli geçmişiyle tanımlarsa ilişki dengesizleşir. Ama kadını geçmişi olan, bugünü olan, sınırları olan, sorumlulukları olan ve geleceğe yeniden bakma hakkı olan bir insan olarak görürse ilişki sağlıklı bir zemine oturabilir. Şimdi erkek tarafı için bazı net uyarılar söyleyelim. Birincisi, acele etme. Ciddi olman, hızlı ilerlemen gerektiğini anlamına gelmez. İkincisi, kadının çocuklarıyla rekabete girme. Çocuklar onun hayatının gerçeği. Sen bu gerçeği yok sayarak ilişki kuramazsın. Üçüncüsü, eski eş konusunu paranoyaya çevirme. Sınır iste ama kontrol hastalığına düşme. Dördüncüsü, geçmişi küçümseme. Bitti gitti demek kolaydır ama insanın içinde kalan izler her zaman silinmeyebilir. Beşincisi, kurtarıcı rolüne girme.
Kadının hayatını düzeltmek senin görevin değildir. Sen ancak sağlıklı bir eş adayı olabilirsin. Altıncısı, güveni sözle değil davranışla kur. Sakin ol, tutarlı ol, saygılı ol. Sınır bilen biri ol. Yedincisi, kadının yavaşlığını ilgisizlik sanma. Bazen yavaşlık ciddiyetsizlik değil, kendini koruma biçimidir. Sekizincisi, kendi duygularını da dürüstçe ifade et. Olgun ilişki sadece kadını anlamak değildir. Kendi ihtiyacını da baskısız şekilde anlatmaktır. Mesela şöyle diyebilirsin. Ben senin temkinli olmanı anlıyorum. Aynı zamanda ben de bu ilişkide belirsizlik içinde kalmak istemiyorum. İkimizin de rahat edeceği bir yol bulabilir miyiz? Bu cümle olgundur. Çünkü ne kadını suçlar ne de erkeği yok sayar. Sağlıklı ilişki zaten budur. İki tarafın da ihtiyacını konuşabilmesi. Şimdi toparlayalım. Boşanmış kadınla ilişkide erkek tarafının en büyük hatası kadının hayatındaki görünmeyen sistemi yok saymaktır. O sistemi oluşturan şeyler nelerdir? Geçmiş evlilik deneyimi, çocuklar, eski eşle zorunlu temas, ekonomik sorumluluklar, aile ve çevre baskısı, güven ihtiyacı, yeni hayat kurma çabası, duygusal temkinlilik. Erkek bunları görmezse ilişkiyi sadece beni seviyor mu, sevmiyor mu seviyesine indirir. Ama bu ilişki bazen bundan çok daha fazlasıdır. O yüzden erkek tarafı şunu anlamalı. Boşanmış bir kadınla ilişki yaşamak istiyorsan sadece romantik olman yetmez. Sadece ilgili olman yetmez. Sadece cömert olman yetmez. Sadece ben ciddiyim demen yetmez. Olgun olman gerekir. Sınır bilmen gerekir. Sabırlı olman gerekir. Çocuk gerçeğini kabul etmen gerekir. Eski eş meselesini doğru okuyabilmen gerekir. Kadının hayatına huzur getirmen gerekir. Çünkü bir kadın boşandıktan sonra yeni bir ilişkiye başladığında çoğu zaman sadece aşk aramaz. Güven arar, saygı arar, huzur arar, anlaşılmak arar. Tekrar aynı acıları yaşamayacağına dair davranış görmek ister. Ve en önemlisi kendi hayatının kontrolünü kaybetmeden sevilmek ister. İşte erkek tarafı bu gerçeği anlarsa ilişki güçlenir. Ama erkek ben geldim artık her şey benim istediğim gibi olacak derse o ilişki daha baştan yorulur. Son cümleyi şöyle kuralım. Boşanmış kadınla ilişkide en büyük hata kadının geçmişini merkeze almak değil, o geçmişin bugünkü etkilerini tamamen yok saymaktır. Doğru yaklaşım ise şudur. Geçmişi kurcalamadan ciddiye almak. Çocuklarla rekabet etmeden onların varlığını kabul etmek. Eski eşle sınır istemek ama kıskançlık krizine girmemek. Kadını kurtarmaya çalışmadan yanında güvenilir bir insan olmak. Ve en önemlisi yakınlık istemeden önce güven inşa etmek. Çünkü güven yoksa sevgi bile yorulur. Ama güven varsa geçmişi olan iki insan bile yeni ve sağlıklı bir gelecek kurabilir. Bugünkü videomuzun ana mesajı buydu. Sence boşanmış bir kadınla ilişkide erkek tarafının en büyük hatası acelecilik mi, kıskançlık mı, empati eksikliği mi yoksa çocuk ve eski eş gerçeğini kabul edememek mi? Yorumlara kendi düşünceni yaz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.